The Walking Dead City 2. sezon, yol boyunca birkaç tümsekle karşılaşan iyi bir TV sezonuydu. Bununla birlikte, 2. sezon finalinde, dizinin 2. sezonu boyunca birkaç bölümü rahatsız eden tempo ve hikaye sorunlarından hiçbiri yoktu. Finalde bazı cevaplara, yoğun anlara ve karakter gelişimine ihtiyacım vardı. Dama'nın ateşli ölümünden kendini kurtararak ve ölmüş gibi görünmesi için bir yürüteci yakarak kurtulduğunu açıklamasıyla başlayarak tüm bunlar fazlasıyla gerçekleşti. Olacağını düşündüğümün aksine, Dama 2. sezonun sonunda sonsuza dek ölmüyor. Bunun yerine, Herschel ile olan hikayesi 3. sezonda devam edecek ve bu da şüphesiz Lauren Cohan'ın Maggie geri dönecek. The Walking Dead City 2. sezon sonunda Maggie ve Negan'ın sonsuza dek ilerleyip ilerleyemeyecekleri sorusuna yanıt verirken, Maggie'nin finalde önünde oldukça zorlu bir hikaye vardı. Bu da dizinin başrol oyuncuları arasında duygu yüklü birkaç sahneye yol açtı ve 2. sezon gergin bir finalle sona erdi. Bruegel'in ölü şehir hikayesi şaşırtıcı bir şekilde sona eriyor. The Walking Dead ve Dead City'nin her iki sezonu boyunca Negan'ın gerektiğinde acımasızlaştığını gördük. 2. sezon Negan'ın şiddet dolu geçmişiyle ve kim olmak istediğiyle boğuştuğu pek çok an içeriyor ve final bunu Ginny ile olan ilişkisi ve onu korumak için yapmak zorunda kaldığı çirkin şeyler aracılığıyla geri getiriyor. Kim Coates'in Bruegel'i 2. sezonun öne çıkan karakterlerinden biriydi ve benim favori yeni karakterimdi. Ancak bölümün başlarında Negan'ın Ginny'ye olan aşkını kullanmaya çalıştığı ortaya çıkınca ölmesi gerekti. Negan, kurtarıcılar hamlesini yaptı ve tıpkı geçmişte Rick Grimes'ın grubuna yaptığı gibi Bruegel ve Perlie'yi yeni bir sıraya koydu. Beklemediğim şey, bunun bu kadar acımasız bir şekilde olacağıydı. Dead City 2. sezon finali, The Walking Dead'i, özellikle de 6. sezon finali ve 7. sezon premierini izleyen hayranlar için kesinlikle hafıza şeridinde bir yolculuk sunacak. Negan, kurtarıcılar hamlesini yaptı ve tıpkı geçmişte Rick Grimes'ın grubuna yaptığı gibi Bruegel ve Perlie'yi yeni bir sıraya koydu. O zamanlar, Abraham ve Glenn'in Nugel tarafından vahşice dövülerek öldürülmesiyle sona ermişti. Şimdi, Bruegel'in ölümü belki daha da korkunçtu. Maggie uzaktan izlerken Negan'ın onun kafasını ezmesini bekliyordum. Bu oldukça iyi bir görüntü olurdu ve zaten öldükten sonra geldi. Ancak Bruegel'in onu içten dışa yakmak için istediği metanı kullanmak, hayal ettiğimden daha da karanlık olmayı başaran şeytani bir plandı. Bruegel'in grubu ve Negan'ın kilisenin içinde yer aldığı heyecan verici bir aksiyon sekansının ardından, bölümün Bruegel'in hikayesinde büyük bir sona doğru ilerlediğini hissedebiliyordum ve bu inanılmaz derecede etkili bir sondu. Negan ve Maggie'nin hikayesi nihayet bir sonraki adıma geçiyor. Bruegel'in acımasız ölümünden ve Maggie'nin yeniden yaşamak zorunda kaldığı tüm o eski anılardan sonra, bunun ne anlama geleceğinden korkuyordum. Ne de olsa oğlu ondan Negan'ı öldürmesini istemişti ve bu da eğer bunu yaparsa Herschel ile yeniden bir araya gelebileceği anlamına geliyordu. The Walking Dead City 2. sezon bize bu yüzleşmeyi verdi, ancak bu tam olarak bir dövüş değildi. Bunun yerine, dizi Maggie'nin Perlie'yi kurtarmak için Negan'a arkadan saldırarak onu şaşırtmasını sağladı. Ardından, karakterlerin dinamiği yeniden yazıldı, çünkü Maggie savunmasız bir Negan üzerinde tüm güce sahipti. Rolleri tersine dönen Maggie, Negan'ı öldürmeyi değil, onun bir zamanlar kendisinin bulunduğu konumda olduğunu görmeyi ve merhamet teklif etmeyi tercih etti. Maggie'nin, Negan'ın kocası Glenn'i öldürmek için kullandığı silah olan Nugel'leri alıp, yerde sürünürken onu yavaşça takip edişini izlemek akıllardan çıkmıyordu. Rolleri tersine dönen Maggie, Negan'ı öldürmeyi değil, onun bir zamanlar kendisinin bulunduğu konumda nasıl olduğunu görmeyi ve merhamet göstermeyi tercih etti. Maggie'nin tavrının değişmesine neden olan şey, Ginny'nin ölmesi ve Negan'ın kalbini kıran bir yürüteç haline gelmesiydi. Jeffrey Dean Morgan ve Lauren Cohan'ın ne kadar yetenekli oyuncular olduğunu ortaya koyduğu için tüm bu sekansı çok sevdim. Dürüst olmak gerekirse, Herschel'i unuttum. Karakterlerin Negan'ın acısında ve Maggie'nin benzer geçmiş deneyimlerinde bir anlayış buldu. Her şey yüzlerinden okunuyordu ve neredeyse hiç konuşmalarına gerek kalmıyordu. Maggie'nin Negan'ı öldürebilecek güce sahip olması ve bunu yapmamayı seçmesiyle, Dead City dizinin en büyük hikayesini sona erdirdi ve baş karakterler için yeni bir yay başlattı. Maggie, Negan ve Perlie'nin New Babylon'dan gelen işgalci orduyu alt etmek için bir araya gelmesiyle, New York'un 3. sezonda nasıl bir dönüşüm geçireceğini görmek için heyecanlıyım. Ancak, diğer iki karakterin kaderi beni rahatsız etti. Dürüst olmak gerekirse, Herschel'i unuttum.
Genç olduğunu ve istemeden de olsa annesi tarafından ihmal edildiğini anlıyorum ama bu sezonki davranışları ve Magic'i bırakıp Dama ile kalmaya karar vermesi beni çileden çıkardı. Şehir'in 3. sezonunda Magic'i Herschel'den ayrı olarak izlerken, oğlu ve Dama'nın New York'un yeni çıkmazında kendi yollarını bulmalarını tercih ederim. Maggie'nin oğlunun ne istediğini kendi başına bulmasına izin verdikten sonra, onu tekrar bulmaya çalışması sadece eski konuları tekrarlamak olur. 1. sezonun en büyük gücü Negan ve Maggie'nin birbirlerini ne kadar iyi oynadıklarıydı. Bunu 2. sezonda kaybettik ve ayrı hikayelerinde ilginç yönler olsa da, final Morgan ve Koha'nın ekranı paylaştığı zaman dizinin en iyi olduğunu teyit ediyor. Ben 3. sezonda daha fazlasını görmeyi umuyorum ve Dead City 2. sezonun bitiş şekliyle, sadece bunu değil, aynı zamanda Maggie ve Negan'ın ilişkisinin ne olabileceğinin yepyeni bir yönünü de göreceğimizi söyleyebilirim.